Yine Kayseri'de bir kümes tanıtımı için geldik. Kendisi yıllarca Kayserimizde başkanlık ve başkan yardımcılığı hala yapıyor, devam ediyor. Eski bir soy beslediğini biliyoruz. Şu an gideceğiz, hem kendisini hem kuşlarını tanıyacağız. Hep birlikte gidelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kral Kuşçu ailesi olarak. Selamünaleyküm Yaşar amca. Aleykümselam, hoş geldiniz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Yaşar Kahraman, 63 yaşındayım. Kayseri'de bu merakla uğraşıyoruz işte kendi çapımızda. Yıllarca başkanlık yaptınız Kayseri'de. Festival 9-10 senedir festival yapıyorduk. Bu sene de biraz dinlenelim istedik. Onun için başka arkadaşlar yapsın diye bekliyoruz bakalım. Pandemiden dolayı mı? Pandemiden dolayı biz şu anda beklemeye aldık kendimizi. Evet. Arkadaşların kuşlarına uçuramadıkları için yazık oluyor. Arıya gidiyor. Onun için pandemide bu işi yapmak istemedik. Yani Geçen sene de zaten pandemiden dolayı da uçuramadılar bazı kişileri de. çoğu arkadaşlar da işte şey yapamıyor. Emekleri de arıya gitmesini istiyoruz biraz da. Onu da düşünerek bu sene biz biraz beklemeye aldık kendimizi. Hayırlısıyla işte şu pandemi de biterse inşallah biraz daha rahat ederiz. İnşallah inşallah abi. Kuşlarımıza bakalım isterseniz. Buyurun. Kuşlarımıza tanıyalım. Şuradan aynı şey. Beyazlarını görüyoruz. Zaten ben işte beyazlar ve dağanne ağırlıklı olmak üzere dağanneler bazen krem ve saraylı da verebiliyor. Beyaz ve dağanne soyağı besliyorum. Yıllardır beslediğim kuşlar. Ağırlıklı bunlar benim. Beyazlar dağınlardan değil mi? Hayır, bunlar ayrı bir soyak. Evet. Dağannelerin ve o saraylı beneklilerin falan da ayrı bir soyak olarak besliyorum ben. Yıllardır da bunlarla uğraşıyoruz. Sevip besliyoruz kendi çapımızda. Maşallah abi. Evet. Çocukluğumuzdan belli de biliriz dağınlarınızı, beyazlarınızı. Yaşar abi gerçekten Yıllardır ben bunlarla evet, uğraştım. güzel hayvanlar biz çocukluğumuzda da izledik sizin burada. Güzel hayvanlar da var gerçekten. Çok uzun zamandan belli. Yaşar abimizi zaten tanırız. Kendisinde yıllar önceden belli de güzel dağınlarından, beyazlarından güzel hayvanlar izledik. Güzel kaçınlı ben kuşlar. bu olayı ilkokul 2'ye gittiğimden beri beslerim. Evet. Yani bu hayvan merakımda var. Ha değişik kuşlarda besledim ama yani en az bir 30 küsür senedir de bu dağanlı ve beyazlar benim merakım. Maşallah abi. Beyaz olarak gerçekten zor kuş, beyaz renkte iyi kuş sardırmak. Evet. Biraz zor olsa da sevdik de içinden birkaç tane sıyrıldı, sardım mıydı o da zevk veriyor zaten. O da Evet. yetiyor bize. Tabii o önemli. Her hayvanın içerisinde Evet. iyisini de görüyoruz, kötüsünü de görüyoruz. Muhakkak hepsi iyi olacak diye bir kayda yok. Ama Evet. bu işin en önemli tarafı nedir? Sabır. Sabır. Evet. Ben Evet. başka bir şey bilmem. Sabır. Buradan kuşçu dostlarımıza da bu bilgileri sunalım isterseniz. Yani kuşta en önemli şey sabır. Sabır olmazsa bir sonuca varılmaz. Bir de ben başkanım şunu söylemek istiyorum kuşçu camiasına. Hani ellerinde fazla kan kuşla uğraşmak yerine sağlam bir iki kan kuşla uğraşan insanlar hani gördüğüm kadarıyla kendi yorumladığımı söylüyorum. Çok iyi başarıya giden kişilere rastlıyorum ve görüyorum, tanık oluyorum. Zaten bu olayın özü bu. Zaten belirli soyakları beslersen zaman kaybında olmaz. Evet. Zamanın da araya gitmez. Zaten en önemli olaydan biri de nedir? Şimdi adam diyor ki mesela ben diyor şurada övdüler getirdim ama diyor o hayvandan diyor çok iyi bir şey çıkartamadım diyor. Arkadaşlar bu işin kuş ne kadar iyi olursa olsun %50'si de seyisliktir. Evet. Evet. Seyisliği güzel yapabildiğin müddetçe kuş sardırırsın. Evet. Yani hayvanı bırakıyordu ama kendi haline. Ondan sonra diyor ki benim kuşum diyor sıkı tutmuyor. Ya arkadaş kuş gevşer damda gel. Saran kuş uçar iner yemin atarsın içeri gelir. Evet.
Bir de benim bir görüşüm daha var bu kuş konusunda. Şimdi diyor ki arkadaşlar, erkeğimiz çok güzel sarıyor, dişimiz çok güzel sarıyor. İkisinde farklı yerlerden alınmış kuşlar. Alıyorlar işlerinden, istediği randımanda yavru alamıyorlar. İstediğimiz şekilde, izlediğimiz şekilde yavru alınmıyor diye. Ben şuna yorumlu yapıyorum. Şimdi aldıkları dişi kaç kan kırılmış ve erkek kaç sefer kırılmış. Mesela erkek dedikleri kuş mesela 10 sefer kırılmıştır. Dişi 7-8 sefer kırılmıştır. Bunları birleştiriyorsun, 17-18 kanın birleşimi oluyor. Yavruları veriyor ama hangi tarafı veriyor? Aynen öyle. Yani bu konuya çok dikkat etmek lazım. Saf kuşlarla, kırılmamış kuşlarla uğraşırsak daha çok başarıya gideceğimize inanıyorum. Zaten iki iyi kuş birbirine vurduğumuz zaman iyi yavru çıkacak diye bir kaidesi yok. Evet. Ben bak bir iddia ediyorum. Mesela bunu ben kişisel özlemlerim, benim yıllardır tecrübem. Eğer erkek dişiden uzun kaçmıyorsa o kuşların yavrusu havaya kaçmaz. Evet. Ben bunu iddia ediyorum. Evet. Ama başkası da sardırılmış, ona da saygı duyarım. Evet. Ben kimsenin kuşuna kötü, kimsenin kuşu iyi olayına girmem. Ben seyrettiğim kuş güzeldir. Benim gözümdeki olay budur. Erkek uzun açacak diyorsun değil mi Yaşar abi? Benim gözümde erkekteki adet önemli değil takım yaparken. Evet. Ama dişide adet olacak, erkekte uzun açacak dişide. Ben bunu çok denedim. Tersini yaptığım zaman kuş yere doğru sardı arkadaşlar. Ben bunu tecrübelerim dolayısıyla söylüyorum. Ama başkası da der ki hayır şöyle sarar derse ona da saygı duyarım. Ne diyeyim? Evet. Benim bilgim bu. Şimdi dediğiniz gibi havada görüp eşlemek her zaman için mantıklı. Ama hani biz kendi kuşlarımıza yıllardan beri emek verdiğimiz için şu an benim damızlık bölümündeki kuşlarımın çoğu hiç uçmamış. Niye? Kendi kuşlarımızı çok uzun zamandır emek verdiğimiz için artık çıkan yavruyu az çok tahmin ediyoruz. Yani kuşunu tanıyacaksın diyorsun yani. Tabii kuşu her zaman için tanımak önemli. Çıkartıyorum yavruyu, diyorum ki mesela bu sarıcı yavru vermiş. Bu yavru verici, yani verici bir yavru vermiş. Ben onları eşliyorum. Yani çoğunda da başarıya da gidiliyoruz. Yani buradaki en temel nokta, gene dönüyoruz, aynı yere geliyoruz. Yani saf, kırılmamış, öz ve az kuşlarla uğraşmak her zaman için başarı elde etmek demektir. Evet. Zaten bir kuşu çok kırdıkça Evet. daha kötüye gidersin. Evet. Ve zaman kaybı. Evet. Kuşun kendi özünde bile, bildiğin kuşta bile kuşunu takip ettiğinde saran kuş, ben iddia ediyorum, pençe yapısına, vücut yapısına, kuyruk yapısına bakacağım. İçinden sıyrılan farklı saran kuşlar ayrı çıkabilir. Evet. Bunları da takip etmek lazım. Kuşçu, bu meraklı insan bunu takip edecek arkadaşlar. Çok önemli değil mi? Çok önemli. Evet. Kuşunu takip edecek. Yani takip edecek derken fizik yapısına bakacak, pençe yapısına, tırnak yapısına, kafası yapısına bakacak. İçinden sıyrılıp da saran kuşlar. Renk, tonaj bile fark ediyor. Evet, evet, çok önemli. Buna dikkat edeceksiniz. Evet. Merak budur işte. Ve damızlık bölümümüze girip kuşlara bakacağız hep birlikte. Buyurun gelin. Maşallah, maşallah. Bereketli olsun. Maşallah. Evet, burada da dağın kuşlar görüyoruz. Saraylı benim kuşlar. Maşallah. Bunlar da hep kendi kanları. Arada bu hayvanları, saraylı beneklileri ve kremleri de arada tek tükte verirler benim kuşlarım. Bunlar da ayrı bir kan değil mi Yaşar abi? Bunlar hep bir kan, beyazların bir kan zaten benim. Zaten beyazların bir bölümü de içeride. Evet. Maşallah. Bunlar da herhalde damızlık beyazlar. Damızlık beyazlar, bunlar da mesela içeride de. Evet. Şunu çekeyim. Şöyle mi açılıyor? Ha, böyle açılıyor canım. Maşallah. Bunlar ekeler. Dağ ekeler mi? Ya bu damızlıktakiler, bunlar çıkartmıyorum dışarıya hiç. Maşallah. Yeni takım atmaya başladım zaten kuşları da, dinlendiririz biz. Evet. Güzel kuşlar abi maşallah. Maşallah hep temiz kuşlar abi. Fizikleri falan.
mesela dedeler şu mesela dedeleri, büyük dedelerinden biri bu, biri hani ebelerinden de biri de o mesela. Bu kuşlar kaç yıldan beri siz de hizmet ediyorsunuz bu kuşlara? Vallahi daha ne olarak tam safa döndüğüm şeyin 25 yılın üzerinde, yalan konuşmuş olmayayım şimdi, 25-30 civarında da 25 yılın üzerinde yani. Evet, belli zaten kuşlarda saf oldukları buradan videodan da görebiliyoruz. Bunların modelleri nasıl Yaşar amca mesela? Zaten biz Kayseri olarak genel yapımız biliyorsunuz arkadaşlar, biz pratik olmayan, Erkeğe bakabilir miyiz? tabii bakabilirsiniz. Seyircilere. Biz pratik olmayan kuşu çok sevmeyiz toplum olarak. Artı tonaj olacak bizim kuşumuzda. Bizim kuşumuz tonajlı, pratik olarak 10-12 kere girdim miydi o kuş Maşallah. bize yeterli. Bu kuş uçmamış herhalde hiç. Hiç uçurmuyorum bunu. Evet, damızlık yani zaten. Maşallah. Şu dişi de gerçekten çok kaliteli bir hayvan. Evet. Bunların içinde uçurup da aklında iz bırakan Hani aklımda iz bırakan demeyeyim de çok sevdiğim mesela bak şu dağını, ondan sonra şu pembe boncuk dağını, bak şu akkuyruk dağını, yukarıda. dişi olan bunlar mesela hep uçurup da yaptığım görerek mesela bak şu kırmızı boncuk dağını dişim. Evet. Bunlar hep içeri görerek attığım, gençleştirmek amaçlı attığım içeri kuşlarım. Şu evet belli zaten saran kuş. Kaliteli bir hayvan. Evet. Bak mesela şu grem ama birebir yavruları bak mesela bunların. Evet. Evet. Ama arada öyle veriyor. Çok dibinden geldiğinden muhakkak ki. Tek tük de olsa veririz. Zaten aynı uçlar birebir. Zaten yapıları da benziyor. Fizikleri de benziyor maşallah. Güzel kuşlar abi. Burada da var. Onlar da uçurduğum hayvanlarım benim. Evet. Şu anda havalar soğuk diye birkaç gündür çıkartmıyorum yalnız dışarıya. Peki başkanım, Kayseri adına burada Kral Kuşçu ailesi olarak sayın izleyicilerimize tavsiyelerde bulunmak ister misiniz Kayseri adına? Şimdi Kayseri adına söyleyeceğim şu. Bizim Kayseri kuşumuz çoğu yöre biliyor artık. Biz tonajlı, sıkı tutan, pratik olan da yani bizim deyimimizde bazı yöreler değişik söyleyebiliyor bu şeyleri ama bu tür hayvanları altı üstü sağlam olacak tabii bizim kuşumuzun. Bir de bizim kuşlarımızda hata olmayacak arkadaşlar. Yani Kayseri'nin kabul ettiği olay bu. Yani çoğu yöremizde bunu kabul ediyor zaten. Yani tavsiye demeyeyim de yani benim için en önemli şey bu işin başı sabır. Bilinen kuşu beslemek, bir de seyisi olacak. Seyisliği güzel yapmak. Hep bu şamağına bulmamamız lazım. Evet. Aynen öyle. Adam tutuyor, diyor ki şuradan Ahmet Ağa gelmiş, kırmayayım, kuşu kaldırıyor. Kuş uçuyor, iniyor, 2 saat sonra atıyorum Mehmet Ağa geliyor. Ya Mehmet Ağa da gelmiş, onu da bunu yapmayacak. Abi, Kuşa da yazık. Hakkını yemeyeceksin Ondan abi. sonra da kuş bitti diyor. Biter tabii. Niye? Arkadaş meraklıysa yarın gelsin seyretsin Abi, o arkadaşımız tabii. da kuşumuzu. Yani benim mantığım budur. Aynen öyle abi. Zaten başkanım hani bir kuşta dediğin gibi seyislik önemli. Hani malum hayvanın tülek zamanı oluyor, ezgin zamanı oluyor. Yani bunu birebir gözetmek gerek. Seyis olarak kuşu tanımak gerek, izlemek gerek. Tabii muhakkak ki zaten kuş besliyorum ben bu işin meraklısıyım diyen arkadaş zaten bu olayları bilmek zorunda. İlaç zamanını iyi bilmek zorunda. Kuşun mesela dinlendirme olayını çok iyi yapmak zorunda. Evet. Bunlar önemli şeyler. Ama şurada sabahçı kovala akşam kapat oldu muydu? Olmaz. Kuşumu da bir de uçurduğunda takip edeceksin. Ne yapıyor, ne yapmıyor? Önce sen bileceksin ki şuradan gelen misafirine de ona göre seyrettirebilirsin. Ondan sonra da diyor ki ya bugün 10 dakika uçtu, yarın 27 dakika uçtu. Öyle olmaz. Sen bunu sıhhatli uçurursan o kuşun da antrenmanını düzgün verirsen o kuş sırtını yaslarsın koltuğuna,
rahatça 1 saat, 2 saat, 2,5 saat rahat seyredersin arkadaşlar. Zaten seyislik şart abi. Senin burada Çok önemli. zaten yan tarafın bina. Her yer bina. Ha. Buraya yani kuş indirmek de zor yani. İşte sen mücadele etmezsen zaten Abi eğitim yani. indiremezsin. Peki başkanım, şu anki sizin de gördüğümüz kadar uçurduğunuz yer teras. Malum Kayseri'nin merkezinde bu zor şartlarda gerçekten uçurmak zor diye düşünüyoruz. Sizin görüşünüz nedir bu konuda? Evet, bu zaten var ya, çoğu arkadaşımızın sıkıntısı da buradan kaynaklanıyor. Kuş tam çok 2 metre 3 metre altına giremediğinin sebeplerinden biri de bu. İmkan meselesi bu işler arkadaşlar. Eskiden bizim gençlik zamanımızdaki uçurduklarımızda buralarda tek katlı evden başka ev yoktu. Şimdi her yer bina oldu. Bu binaların arasına Evet, yani benim 7 metre yanımda mı? Bu binalardan dolayı çoğu kuşlar giremiyor hedefe. Ama bu kuşları biz başka arkadaşlarımızın oraya mesela çiftliklere falan götürdüğümüzde aynen istenilen yerlere giriyorlar bizim kuşlarımızda. Kayserimizin genel yapısı da böyle. Çoğu arkadaşımız da bundan biraz muzdarip ama imkan meselesi bu. Fakat merak olduğu için terasta da olsa besliyor, binada da olsa besliyor. Başka şartları yok çünkü. İmkanı olsa hepsi kenara kaçacak zaten. Aynen. Ama imkanlar dahilinde mecburen bu. Ama yoksa hedefe girmez diye bir kuş yok. İlla ki çoğu yani %90 bu Kayseri'deki arkadaşlarımızın kuşları da hedefe girer. Aynen. Yeter ki yer müsait olsun. Evet. Değil mi? Ben bunu iddia ediyorum. Ama tabii görüp şey yapmak lazım. Allah kısmet ederse işte önümüz bahar. Bahara çıktığımızda da yine öyle bir imkanımız olursa çekim yapıldığında Tabii ya, havada uçarken de yine gösteririz çekeriz. kuşlarımızı. Evet. O zaman daha mantığı görür arkadaşlarımız. Kuşlarımızın sesini, tonajını, kaçımını, çalış şeklini görürler. Biz genelde pratik olan kuşu, tonajlı olan kuşu, alt üstü olan kuşu besleriz. Genel yapımız budur bizim. Zaten her baba it kuş da şuraya yani şu binanın dibinde inmesi çok zor yani. Ya şu yaşımda yemin ediyorum sabah akşam mücadele ediyorum ki sağa sola indirmeden yetiştireyim diye. Evet. Gerçekten burada da gördüğünüz gibi yani bak hemen yanında bir iki katlı yine. Hemen diğer yanında malum binalar. Hemen Arası 7 metre bak. evet. Çok yakın zaten buradan görebiliyoruz binaları. Yani gerçekten çok zor. Zaten çok üst düzey saran kuşu buraya indirmek hemen hemen çok zor değil mi başkanım? Zor ama mücadeleyle mecburen destekleyerek indirmek zorunda kalıyorsun. İyi Evet. olmadın mı da zevk alamıyorsun. İyi seyretmek zorundasın. Evet. Şuradan bir eşin dostun gelip bir çay içmeye geldiğinde bir şeyler yapacak ki zevk versin. Artı seni de rahatlatsın. Doğrudur. Evet evet. Gerçekten Ama şimdi ben ne anlatsam boş. evet. Ya malum Kayseri'de şu an güzel bir kış var. Havalar iyi olduğunda inşallah kümes tanıtımlara gittiğimizde uçan kuş olduğunda daha çok tanıtım yapmayı düşünüyoruz. Donduk zaten. Allah kısmet ederse zaten bir aya filan seyredilerek de çekim yapılırsa daha iyi olur. Niye? En azından görünür yani olay. Eşimizde dostumuzda da sarıyor. Allah var yani. Evet, Kayseri'de çok güzel, kapıda güzel kuşlar. Bu sene de 2020'de izleyeceğiz diye düşünüyorum ben. İnşallah inşallah. İnşallah da bunları çekip Kral Kuşçu ailesi olarak bütün dünyaya izlemesine vesile olacağız Kayseri olarak. Evet. Santaracağız. Zaten bütün iller bazındaki dostluklar da bunun sayesinde olur. Bunu güzel yapabildiğimiz takdirde olur. Evet. Yoksa Ankara'ymış, İstanbul'muş, Kayseri'ymiş, Samsun'muş, Ordu'ymuş buraların hepsi de tabii ki iyi kuş uçurmak ister. Artık zaten var ya bir de şöyle diyeyim arkadaşlar. Benim görüşüm eskisi gibi Adana kuşu, Kayseri kuşu, İstanbul kuşu olayı artık bitti benim gözümde. Niye bitti? Evet. İyi kuş var. Önemli olan il. Ama tabii illerin tercihleri bazı tercihler farklıdır. Ona da saygı Ya duyuyorum. zaten sosyal medyadan dolayı zaten her yere kuş gidiyor bir şekilde. Tabii falan yani da. dostluklarımız da büyüdü. Bir de. Evet, evet. Eskisi gibi değil. Şimdi benim dünya kadar Ankara'da falan dostlarım var. Evet. Örnek veriyorum yani. Başka illerde de var ama örnek olarak söylüyorum bunu ben. Evet evet. Evet. İşleri güzel rast gelsin. Hani buradaki olayın özüne dostlukların güzel olması. Dostluklarla En iyi önemli kuş şey bu. beslemek. Tabii zaten o dostluklarla fikir alışverişinde bu işler daha da güçlenir. Evet evet. Evet.
Yani bu kuş camiası olarak dünya genelinde bir aile olmak şart yani. Güzel Şart, iyiye doğru da gidiyoruz inşallah. inşallah. Daha Evet. da iyi Tüzük olacağına olayla inanıyorum. inşallah ilerleyen zamanda hem Kayseri yani genel olarak İstanbul, Ankara, İç Anadolu olarak hani belli bir kategoriye girer diye düşünüyorum. Zaten çok dostlarımızla bu konularda fikir alışverişi yapıyoruz biz. Bu da güzel bir şey. Biz benim bir yapım vardı. Ben eskiden gençliğimde hep büyük abilerimle oturdum baktım. Evet. Rahmetli İzzet abim vardı. Beyaz İzzet abi diller Kayseri'de. Allah Meşhur. rahmet eylesin. Meşhur insandı. Urba Cemal abimiz vardı. Rahmetli Mahmut amcamız vardı. Ben bunlarla hep amca dediğim adamlarla oturdum baktım. Ve bu avantajdan da iyi öğrenmeye çalıştım orada. İyi Çünkü- kuşu gördü, iyi kuşu da Ha. öğrendik diyeyim yani. Bu olaylarla yürüdük biz. Evet. Yani düz ayak beslemedik Allah'ın izniyle. Zaten anlattığın kişiler de zaten efsane insanlar. Yani Allah Kayserimizin rahmet belli eylesin. insanlarıydı bu rahmetliklerin çoğu. Cemal abimiz halen hayatta da. Evet. Peki son bir şey demek ister misiniz Kral Kuşçu ailesi olarak bütün Ee, izleyicilerimize? Bizi de uygun görüp gelip de bize yardımcı olup çekiminizi yaptığınız için Kral Kuşçu ailesine de çok teşekkür ederim. Böyle güzel şeylere vesile olduğu için de çok teşekkür ediyorum kendilerine, sizlere. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Bize teşekkür ederiz. Kusurumuz Yaşar amca. olduysa da affola. Estağfurullah. Peki Buradan Kral Kuşçu TV izleyicilerine Kral Kuşçu TV izleyicilerine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Kral Kuşçu TV ve Alçıcı Murat abone olmayı unutmayalım dostlar. Son kez beyazlarımızı yerde sergileyelim. Evet. Tekrardan yeni bir kümeste görüşmek dileğiyle hayırlı günler diliyorum. Kral Kuşçu TV ailesi olarak başkanımızın oran çekimini yaptık. Kuşlarını da inceledik. Ve daha sonrasında kuşların gayet sağlıklı ve güzel sistemli yavru aldığını gördük. Ve biz buna sebebini sorduk başkanımıza. Yani ne tür bir şeyler kullanıyorsunuz, hangi yemleri, hangi ilaçları kullanıyorsunuz diye sorduğumuzda kendisi de arkadaşımız Yüceyem Gökhan Bey'i söyledi. Kendisini tavsiye etti ve buraya rica etti. Kendisi geldi ve bunun için arkadaşlar kuş sağlığı için kendisi bizi bilgilendirecek. Buyurun Gökhan Bey. Merhaba, kolay gelsin. Kardeşim Sağ şimdi olun. sorunu kuşlarda, güvercinlerden önce biliyorsunuz kursakta ve bağırsakta başlar. Yani insan olduğu gibi canlılarda, güvercinlerde hastalık kursak ve bağırsakta başlar. İlk önce bunları kontrol etmemiz lazım. Onun için de bazı ürünleri kullanmamız lazım. Bunların hepsinin birleşimi olarak değil de ayrı ayrı kullanırsanız her zaman daha iyi olur. Mesela Vitafilay, Nefes. Bu ürün güvercinlerdeki üst solunum yollarını etkileyen boğazdaki tüycüklenme yapısını onararak öksürük, tıksırık, göz akıntısı gibi şeyleri kaldırıyor Murat. Evet. Yani daha hayvan daha sağlıklı nefes alarak yani uçuşunda falan daha iyi performans sağlayabiliyor. Evet. Sonrasında ise döl verimi için mesela Libidox diye bir ürünümüz var. Libidox'u da kullandığı zaman burada hayvanda döl verimi olmayan hayvanlardaki döl verimini artırarak yani yumurtlamayan kuşlarda yumurtlamasına daha hızlı yardımcı olur ve yumurta kalitesi çok artar. Yumurtanın zar yapısına dahi faydası var. İçerisindeki ginseng E vitamini bu işlere yarar. Evet. Yani biz kesinlikle bu ürün güzel bir üründür. İlk çıkışta yani yumurtlama anında yumurtlamayı istiyorsanız kesinlikle böyle bir ürün kullanmalısınız. Şimdi arkadaşlar bu konuya değinelim. Neden diye değinelim. Yani birçok hobidaşlarımızın yuvasında yumurtlamayan kuşlar muhakkak ki vardır. Ve yumurta hastası zar yumurtlayanlar. Bu şeylerle devamlı karşılaştığımız için yani arkadaşımız bu ilacı öneriyor ve başarı olduğunu da kendisi de zaten birçok kümese vermiş. Güzel bir şekilde sonuçlar rastlanmış. Eğer sizde yumurtlamayan kuşunuz, yumurta hastası olan kuşlarınız varsa Gökhan Bey ile iletişime geçip size her konuda yardımcı olacak diye düşünüyorum. Tabii ki. Evet. Şimdi bu ürünlerimiz bizim %100 bitkisel bir üründür Murat. Evet. İlaç dediğimiz kısım ayrıdır. Bu ilaca girmeden, hayvanları ilaca bulaştırmadan bitkisel yollarla, vitaminlerle destek yaparak hayvanları kurtarma amaçlıdır. Evet. Güvercinlerde en çok yaşadığın sorunlardan bir tanesi de salmonella.
Evet, salmonella. Şimdi bu bağırsakta yani bağırsaktan başlayıp ilerleyen bir hastalık cinsidir. evet. Şimdi biz bağırsağı düzgün şekilde korursak bu salmonella dediğimiz olayı yani salmonella'yı olmasını engeller. Evet. Bu mavi su diye de adlandırır kimisi. Biz organik asit ve mineral kombinasyonu deriz buna. %100 orijinal bitkisel ürünlerin asitiyle yapılmıştır. Bunlardan da kullanarak yani salmonella'yı kesebilir. Evet. Diğer bir ürünümüz mesela elektro dediğimiz grup. Elektrokor deriz biz. Vitafilinin. Kardeşim kuşlarda şey olur. Bazı zaman sen daha iyi bilirsin. Böyle mızmızlanma, hareketsizlik, iştahsızlık. Evet. Aynen. Ve ishalin başka bir versiyonunu da geçirir. Evet. Bu ürün elektro dediğimiz ürünler içerisindeki bulunan demir, sodyum ve bir potasyum yani çok şey vardır bunun içerisinde. Evet. Uçuş sonrası genellikle hayvanların kaybettiği enerjisini bir tablette ağzına atarak Performansını. aynen öyle Yaşar abi. Geri kazandırabiliyor. Evet. Kuş uçtu, döndü geldi yuvaya. Ağzına bir tane attığın zaman harcadığı bütün enerjiyi tekrardan yerine koyuyor. Evet. Artı yani önünde seyredecek ishallere karşı da etkili bir üründür. Evet, zaten içinde birçok Yani, şeyi var. tabii Bunu da- bakanlık onayda bünyesinde 2 adet de veterinerimiz vardır bunların. Daha birçok ürünün çeşidi mevcuttur zaten. Özellikle yavru hapları. Yavru zamanında kesinlikle bunu da öneririz Murat. Evet, yavru. Yani hapı. yavru hapları yavruyken ağzına atılır Evet. ve gelişiminde, beyin gelişiminde, tüyünde, sindirim sisteminde, bağışıklığında özellikle eklem destekleri olarak çok iyi kullanılır bunlar. Evet, ben bu hapı da ben de kullanıyorum zaten. Yavru 10-15 gün olduktan sonra bir hafta 10 gün içerisinde günde ağzına birer tablet atıyorum ve gerçekten yavrunun gelişiminde farklı bir gelişim olduğunu, saatli bir gelişim olduğunu fark edebiliyoruz yani. Kullanmak isteyen arkadaşlara da ben buradan tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir yavru hapı. Buradan güzel. Aynen. Kullanmalarını tavsiye ederim. Kesinlikle daha çok ürünleri var. Şimdi bunların hepsini birleştirip bana bir tane vitamin çıkartırsan bu olmaz. Evet. Bunun verdiğiyle bunun içindeki ürün birbirine karıştığı zaman bu ürün bunu öldürebiliyor. Evet. Ben hiçbir güvercinci arkadaşa demem ki yani hepsinin bir arada olduğu bir ürün almasınlar. Yani Evet. ben öyle ürün çözemezler. Yani güvercine nasıl diyeyim sana daha etkili olmaz. Hepsinin görevi farklı Hepsinin diyorsun. görevi farklı. Evet. Kesinlikle. Şimdi ginsengi bunun içine katarsan olmaz. Ginsengin amacı ne? Döl verimini arttırmak. Evet. Elektrolit kullanılabilir. Hepsi beraber kullanılabilir ama ayrı ayrı verilmeleri güvercin Evet. sağlığı açısından daha iyidir. Doğrudur. Evet. Hepsini bir Kesinlikle. dediğiniz gibi yani mesela diyor ki 4+1 diyor yani sonuçta verdiğini bir yararını görmüyorsun güvercinlerde, kesinlikle. zararını görüyorsun. Kesinlikle. İster istemez kuşun ciğerini bitiriyor yani. Yani yan tesirleri başlıyor veya verim alamıyor. Evet. Yani bir de böyle şeyleri mesela başka bir marka olur fark etmez yani. Biz Vitafile'nin bölge bayisiyiz. Yani kullanacakları zaman kesinlikle şunu söylüyorum. Çeşme suyunu kullanmasınlar. Murat. Evet. Hazır. Klorlu suda Evet. bu içindeki ürünleri suyla katılan ürünlerde bitirir. Evet. Ya hazır su kullansınlar ya havuz suyu, suyu dediğimiz tulumba suyu dediğimiz ya da dinlendirilmiş suda kullanılması gerekiyor bunlar. Evet. Kaynatılmış olabilir. Tabii yeme aynen. Malum takla güvercini beslediğimiz için takla güvercindeki en önemli şey kuşta sağlık. Sağlık olursa güvercinlerimizde yani performansı iyi olur. İlk önce Kesinlikle. sağlığına dikkat etmemiz gerekir. Ya düşünebiliyor musun? İçeriye girdin kuşlar öyle yatıyor mız bu şekilde. Yani senin bile hoşuna Tabii. gitmiyor bu durum Tabii. mesela. Onun için önceden tedbir alınırsa bu sorunları yaşamazsınız. Evet. Bir arkadaş geldi. Kuşu salmonella olmuş. Ama ben daha önce dedim ki bak arkadaş bunu kullan. Evet. Fiyatı cüzi. Murat. Evet. Bunu dedim bir kere kullan bak dedim o ürünü yapacaksın. O şeyi gideririz Allah'ın izniyle. Evet. Sonrasında dinlemedi. Tabi kuşlar salmonella'ya yakalanıyor. Verdiği ilaç parası bunun tam 3 katı. Doğrudur. Evet. Kurtarabilirse o da. Kurtarabilirse o da. Çoğu bölüm Aynen ölümle sonuçlanıyor. öyle. Evet. Aynen öyle. Öncesinde kullanırsan zaten bir sıkıntı gelmez.
Evet. Yani olduktan sonra gelmişsin bunu almışsın bir şeye yaramaz. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, zaten hastalık gelmeden bence yani bunları kullanmamız Tabii, gerek. kesinlikle. Hastalık Aynen. geldikten sonra En önemlisi o. yani çünkü ister istemez kuşlarımızı kurtardığımız kuşların bile kafaları dönüyor. Aynen. Yani bir Çok sağ eser hayat veririz. bırakıyor. Yani şurada gözüne baktığın, yani sonuçta bir kuş yumurtluyor, 20 günde çıkıyor, büyüyor. Sardırayım desen 4-5 ayını alıyor. Ve iyi bir kuşu çıkarttığında en ufak bir hastalık kuşu yani yani sakat bıraksa, kafasında eser kalsa hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramaz. Kesinlikle, O yüzden her kesinlikle. şeyden önce sağlığı kesinlikle kuşlarımızdan esirgemeyelim. Bu ilaçları Kesinlikle. kullanalım. Vitaminler. Evet, vitaminleri kullanalım. Eğer ihtiyacı olan Gökhan arkadaşımızla Yüce Yem'le irtibata geçebilir. Buradan bütün izleyicilerimize, Kayseri'deki bütün hobidaşlarımıza da sonsuz sevgi, saygılar. Sevgiler. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler. Hayırlı günler.